Merhaba, Kariyer Kılavuzuna hoş geldiniz. Bu hafta konumuz aile desteği olmadan Amerika'da nasıl okuyabilirsiniz? Öncelikle Amerika'da okuyabilmek için yani burs olanaklara bakmadan ya da finansal olarak neler yapacağınıza bakmadan İngilizce konusunu bir kere çözmüş olmanız gerekiyor. Neden İngilizce konusunu çözmüş olmanız lazım? Çünkü başvuracağınız birçok üniversite sizden İngilizce yeterlilik belgesi isteyecektir. Bunun için belirli sınavlara girmeniz gerekecektir. En çok önemli olan ve en çok bilinen şey TOEFL sınavı. Bazı üniversiteler diğer farklı sınavları da isteyebilir ama en çok bilinen TOEFL sınavıdır. Benim size önerim, yani en azından benim kendi deneyimimden de kaynaklanarak size söyleyebilirim ki TOEFL sınavına hazırlandığınız zaman ve iyi bir derece aldığınız zaman gerçekten üniversiteye hazırlanmış olacaksınız. Günlük yaşam İngilizcesi olabilir, akademik İngilizce olabilir, arkadaşlarınızla konuşmanız olabilir, derslerde katılımınız olabilir. İngilizcenizi ileri derecede ilerletebileceğiniz bir sınav olacaktır. Başta kanalı açtığım zaman çok fazla kitap veriyordum izleyicilerime. Özellikle öğrencilerimden birçoğu o kitabı okuyamayacaklarından, maddi durumun iyi olmadığından bahsediyordu. Ben de Amerika'dan sürekli kitap gönderiyordum. Bu gönderdiğim kitaplardan bir tanesi Türkiye'de bulabileceğinizi biliyorum. Yanılmıyorsam DNR'da satılıyor olması lazım. Bu şimdi size göstereceğim kitap kesinlikle sponsorlu değil. Ben gerçekten bu firmanın ve bu kitabın iyi olduğunu düşünüyorum bir eğitimci olarak. Kitap bu. TOEFL kitabı. Kaplan Yayınları tarafından getiriliyor. Ve gerçekten çok başarılı. Kitabı açtığınız zaman içinde göreceksiniz ki aynı zamanda CD'ler de bulunmakta. Yani bilgisayarınıza ekleyip CD'ler de kullanabilirsiniz. Bu kitabı neden çok beğeniyorum? Çünkü içinde test soruları da bulunmakta ve aynı zamanda CD'lerden de kendinizi sınava çok rahat hazırlayabilirsiniz. TOEFL'la alakalı detaylı bir video eklemiştim. Onu da aşağı link olarak ekleyeceğim. Eğer merak ediyorsanız o videoda bakabilirsiniz. Neden bu sınava girmeniz gerekiyor? Çünkü gerçek anlamda TOEFL sizi üniversite hayatınıza çok iyi hazırlıyor. İngilizce bilmeden araştırma yapma ihtimaliniz olmayacak ya da o sınavlara geçmeden zaten üniversitenin kabul koşullarını yerine getiriyor olmayacaksınız. Dolayısıyla finansal açıdan burslara ya da herhangi bir şekilde diğer, mesela Amerika'da iş olanakları bile bakıyorsanız İngilizceniz iyi değilse, sadece gramer açıdan da bahsetmiyorum. Yani aynı zamanda konuşabilmek olabilir, iş yapabilmek olabilir, kompozisyon yazabilmek olabilir ki akademik olarak çalışmayı düşünüyorsanız, yani bir öğrenci olarak gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle TOEFL sınavını vermeniz gerekecektir. Ya da üniversitelerin size şart koşmuş olduğu diğer sınavları vermeniz gerekecektir. İngilizce yeterlilik bilgisini onlara verebilmeniz için. Eğer bu sınavlar hakkında birazcık bilgi almak istiyorsanız aşağıya bu sınavlar hakkında bahsetmiş olduğum videoyu da ekliyor olacağım. Diğer bir konu ise negatif insanlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında birçok şey yapıyor olabilirsiniz. Mesela işte sınavlara hazırlanıyor olabilirsiniz, işte dersinize çok iyi çalışıyor olabilirsiniz, İngilizcenizi çok iyi geliştiriyor olabilirsiniz. Fakat etrafınızda çok fazla negatif insan varsa, yani size gelip de sen bunu yapamazsın, orası çok pahalı, bu videoları izleyip kendini boşa gaza getiriyorsun tarzı eğer bir şeyler duyuyorsanız ya da size olabildiğince böyle motivasyonunuzu düşürecek insanlar varsa benim size önerim gerçekten o insanlarla görüşmemeniz. Bu yakın etrafınızdaki insanlar da olabilir. Yani arkadaşlarınız olabilir. Bunu yapamayacağınızı size söylüyor olabilirler. Ben şuna inanıyorum. Eğer siz kendiniz çalışarak bir gelişme kaydediyorsanız, ki bu çok doğal olacaktır, gelişme kaydedeceksinizdir. Bu başarıyı kendinizde görüyorsanız etrafınızdaki size olumsuz düşüncelerle gelen insanlarla, sizin yapamayacağınızı söyleyen insanlarla görüşmeyi kesmeniz gerekiyor ya da bu konuları onlarla konuşmamanız lazım. Çünkü motivasyonunuzu düşürdüğünüz zaman, ilk başta zaten eğer yapamayacağınıza kendiniz inandığınız zaman İstediğiniz kadar bu sınavlara hazırlanın, bir şekilde geçemeyeceksiniz de elbette. O yüzden benim size önerim olabildiğince negatif insanlardan uzak durmanız. Çünkü onlar sizi etkilediği zaman çalışmanızı etkileyecektir bir noktada. Bu konulara bahsettiğinizde eğer pozitif yorumlar alıyorsanız, sizi destekleyen insanlar varsa etrafınızda olabildiğince onlarla görüşmeniz daha mantıklı olacaktır. Diğer bir konu ise üniversitenin kabul koşullarını ve burs koşullarını araştırmak. Özellikle financial aid ile alakalı. Bundan bir önce bir video yüklemiştim. Mesela bir Yale Üniversitesi'nde financial aid ya da burs imkanlarını nasıl araştırabileceğinize dair, üniversitenin web sitelerinde nerelerde bu bilgileri bulabileceğinize dair. Benim size önerim, eğer az da olsa biraz şu an İngilizceniz varsa, üniversite listesi çıkarmanız. Yani hangi üniversite okumak istediğiniz olabilir, hangi bölgelerde yaşamak istediğiniz olabilir. Bunu bir yere yazmanız, bir deftere. Onun yanına da bunların kabul koşullarını yazabilirsiniz. Çünkü birçok üniversitenin kabul koşulları birazcık değişiklik gösterecektir. Özellikle okumak istediğiniz bölüme göre değişecektir bu. Örneğin mesela mühendislik okumak istiyorsanız özellikle yüksek lisansta gireceğiniz sınav GRE sınavı olacaktır. Eğer işletme, business okumayı düşünüyorsanız gireceğiniz sınav GMAT sınavı olacaktır. Ama normal yabancı öğrenci olarak buraya geldiğiniz zaman TOEFL birçok öğrencinin almış olduğu bir sınav. Çünkü İngilizce yeterlik bilgisini kanıtladığınız bir sınav.
Dediğim gibi hem sınavları görebilirsiniz hem de üniversiteye gireceğiniz zaman kabul koşulları nelerdir, bu üniversiteler nelere bakıyordur. Birçoğu değişkenlik gösteriyor girilmek istediğiniz üniversiteye bağlı olarak. Eğer bunu bir liste olarak yapabilirseniz en azından eksiklerinizi göreceksinizdir. Hangi üniversiteler neler yapmanız gerektiğini göreceksinizdir. O yüzden benim size önerim bir yazılı olarak çıkartıp bunu bulmanız. Eğer bu çalışmayı nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız web sitesine aşağı link olarak ekleyeceğim. Bir örnek bir çalışma ekleyeceğim oraya. Oradan onu indirebilirsiniz ve bunu indirerek de istediğiniz üniversiteyi yazabilirsiniz. Okulların kabul koşullarını yazabilirsiniz. Amerika'nın hangi yerine gelmek istediğinizi yazabilirsiniz. Yani bir plan çıkarabilirsiniz. Bu plan dosyasında kariyer kılavuzu .com adresine ekleyeceğim. Oradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bir sonraki konu bence en önemli konulardan bir tanesi staj ve iş bulma Türkiye'deyken. Türkiye'de okurken sadece okulunuzdan odaklı olarak ilerlemek yerine aynı zamanda eğer yapabilirseniz bir staj bulabilmeniz ya da küçük çapta part-time de olsa bir iş bulabilmeniz çok önemli. Amerika'daki kültür farkından birazcık size bahsetmek istiyorum. Buradaki birçok öğrenci lisedeyken çalışmak için dışarı gönderiliyor. Yani normal okurken aynı zamanda bir hamburgercide çalışıyorlar, bir dondurmacıda çalışıyorlar, çoğunlukla yarı zamanlı çalışıyorlar ya da bir şekilde staj yapıyor oluyorlar. Bunları yaparken tabii ki de para kazanıyorlar, ailelerine yardımcı oluyorlar fakat Amerika'da bu genelde bir kültür olarak çocuklara aşılanıyor. Liseden sonra çalışmanın normal olduğu. Özellikle üniversitede okuyan birçok insan üniversitede okurken aynı zamanda çalışıyorlar. Bu kültür olarak çok kabul edilmiş bir durum. Bu Türkiye'de bu kadar yaygın değil aslında. Ama Amerika'da bunu yapmadığınız zaman birazcık garip karşılanıyor. Yani lisedeyken eğer çalışmıyorsanız ya da üniversitedeyken çalışmıyorsanız. Dolayısıyla eğer yapabilirseniz yani bir şekilde staj ya da yarı zamanlı bir iş bulabilirseniz bu çok basit bir iş de olabilir. Yani illa böyle çok büyük bir şirkete de girmeniz gerekmiyor. Özellikle lisedeyken bu videoyu izliyorsanız ya da üniversitedeyken bu videoyu izliyorsanız staj yaparak ya da yarı zamanlı bir yerde çalışaraktan iş deneyimi kazanmanız çok önemli. Yani iş yerine gidip geldiğiniz zaman o ortamı görebilmeniz, evrakları görebilmeniz, nasıl iletişim sağlandığını bilebilmeniz bu tarz şeyler çok önemli. Dolayısıyla üniversite başvurularınızda da yazdığınız kompozisyonlarda özellikle yüksek lisans yapacaksanız bunlar büyük bir önem taşıyor. Eğer yapabilirseniz de stajınızı ve yarı zamanlı işinizi Türkiye'deyken, öğrenciyken özellikle tamamlamanız, özellikle tatil zamanlarında yapabilirseniz sizin için yararlı olacaktır. Diğer bir konu ise sosyal işlerde bulunmak. Türkiye'de öğrenciyken şu anda eğer yapabilirseniz sosyal işlerde bulunmak sizin yararınıza olacaktır. Çünkü üniversitelerde başvurduğunuz zaman bir kompozisyonla başvuruyorsunuz. Özellikle eğer yüksek lisans için başvuracaksanız ve bu kompozisyonlarda yaptığınız sosyal işlerden bahsederseniz, aynı zamanda yapmış olduğunuz stajlardan bahsederseniz ya da yarı zamanlı yaptığınız işlerden bahsederseniz sizin için yararlı olacaktır. Sosyal işlerde çalıştığınız zaman yani çevrenize katkıda bulunduğunuz zaman mesela bu hayvan barınaklarında gidip yardımcı olmak olabilir, yaşlıların bulunduğu evlere gidip onlara kitap okumak olabilir ya da körlere yardımcı olmak olabilir ya da sokak hayvanlarına yardımcı olmak olabilir. Bunun gibi birçok konularda çevrenize yatırımda bulunuyorsanız bu size gerçekten yararlı olacaktır. Çünkü üniversiteye gittiğiniz zaman bu konulardan da bahsedebileceksinizdir. Üniversite giriş kompozisyonlarınızda. Son bonus bir konudan size bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda Work and Travel'a da başvurabilirsiniz. Work and Travel'a başvurduğunuz zaman buraya geldiğinizde çalışma hakkınız direkt olacaktır. Mesela bu iş ve gezme programlarına başvurduğunuz zaman buraya geldiğinizde havuzlarda can kurtaran olarak çalışabilirsiniz. Ya da küçük restoranlarda kasiyer olarak çalışabilirsiniz. Yani çok fazla kalifiyeli işler olmuyor. Fakat buraya geldiğiniz zaman çalışma ihtimaliniz var. Burada kendi para biriktirebilme ihtimaliniz var. Çok büyük paralar değil ama en azından aile desteği olmadan bu paraları biriktirebilirsiniz. Türkiye'deyken de eğer yapabilirseniz yani şu anda bulunduğunuzda öğrenci olarak bir stajda ya da yarı zamanlı bir işte az da olsa bir şekilde para biriktirebilirseniz burada da size yardımcı olacaktır. Diyebilirsiniz ki dolar ve Türk lirası kuru çok fazla olacaktır ama hiçbir şey yapmamaktansa en azından bir şeyler yapıp hem iş deneyimi edinip hem de bir şekilde az da olsa para biriktirebilmek sizin yararınıza olacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse burs almak, aile desteği olmadan buraya gelmek, İlk başta yapmanız gereken bu işlemlerden geçiyor. İngilizcenizi geliştirmek, TOEFL gibi sınavlara hazırlanmak, özellikle liseden üniversiteye geçeceksiniz, SAT gibi sınavlara hazırlanmak ki bunlarla alakalı videoları kanalımda bulabilirsiniz. Aynı zamanda eğer yapabilirseniz Türkiye'deyken şu anda hem yarı zamanlı bir işte çalışmak, eğer yapabilirseniz staj olarak çalışmak, bir şekilde iş deneyimi elde etmek sizin yararınıza olacak. Ve en önemlisi ise size olumsuz olarak yorumlarda bulunan, sizin belki bunu yapamayacağınızdan bahseden ya da sürekli dolar ve Türk lirası kur farkından bahseden, olayın her zaman olumsuz yönünden bakan insanlardan olabildiğince uzak olmanız. Bu demek değil ki siz kendinizi aslında tamamen bir hayal dünyasında tutacaksınız. Olmayacak bir şeye inanacaksınız diye bir durum da yok. Bu tamamen siz isterseniz yapabileceğiniz bir şey. Hala hakkında çekinceleriniz varsa, hala hakkında takılan sorular varsa lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın.
Aynı zamanda bir motivasyon videosu çekmiştim. Eğer şu anda biraz kendinizi iyi hissetmiyorsanız, bunları yapabileceğinize inanmıyorsanız ya da kendinize olan motivasyonunuz çok fazla düşmüşse ya da olumsuz etrafınızda size yorumlarla gelen çok fazla insan varsa lütfen motivasyon videosunu da izlemeyi unutmayın. Onu da aşağıya link olarak ekleyeceğim. Dediğim gibi eğer aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen yorum bölümüne sorularınızı yazmayı unutmayın. Her hafta birkaç izleyicimin yorumlarını seçip ona dair videolar üretiyorum. Bir sonraki video sizin sorduğunuz sorulardan biri olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.